Vücutlar yukarıda, kafalar düşmüş. Gözlerine inanamıyor insan. Muhteşem. Perre'nin suyu çok kutsalmış. Su işte. Karakuş tümülüsü. Burada herkes çiğ köfte tercih ediyor yemek için. Arsemya Antik Kenti'nin manzarası mükemmel ama bu manzaranın içinde yer alan Kahta Kalesi de çok güzel. Bu Anadolu turuna kamyonla falan çıkmak lazım. Cendere Deresi, Cendere Köprüsü ve Cendere Kanyonu. Abi neredeyiz biz? Adıyaman'dayız abi. Adıyaman'da. Neresindeyiz abi şu an? Ayak izi yok. Yani kimse çıkmamış yakın tarihte. Kurtlar ulumaya başladı. Hadi bakalım Adıyaman gezimiz başlasın. Elazığ'dan yola çıktık. Malatya üzerinden Adıyaman'a gidiyoruz. Adıyaman'a giderken de aklımıza ilk önce Nemrut Dağı geliyor. Tabii ki de bu bölümde sizlere Nemrut Dağı'nı göstermek istiyorum. 700 basamağa teker teker çıkıp o güzelliğe ulaşacağım. Adıyaman deyince akla ilk Nemrut Dağı geliyor. Bizim. Ama eminim ki Adıyaman'ın ismi dünya üzerinde geçtiğinde yine bütün herkesin aklına Nemrut Dağı gelecektir diye düşünüyorum. Oraya çıkınca yaklaşık 2100 metre yüksekliği var. Havanın çok soğuk olduğu söylendi. Hatta kurt bile olabilirmiş oralarda. Ama sizler için Alp yollarda o Nemrut'a çıkacak ve bambaşka belki de karlar altında bir Nemrut gösterecek size. Alp yollarda Nemrut'a gidiyor şimdi. Hazır mısınız? Nedenini bilmiyorum ama çocuklar çok seviyor bu tünelleri ve bilhassa benim iki oğlum hemen böyle tünel olduğu zaman hemen kafaları kaldırıyorlar, uyusalar bile. Tüneli ben de çocukluğumdan beri çok seviyordum. Bu tünelden sonra Kömürhan Köprüsü varmış. Malatyalı görüntü yönetmenimiz var, Oğuzhan Demirtaş. Çok başarılı bir arkadaşımız. Köprüyü görünce şaşıracaksın demişti. Bakalım şaşıracak mıyız? Kömürhan Tüneli'ni bitirdik. Tata! Üf! Üf, şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Çok güzel, çok modern. Aşağıda Fırat. Doğa. İnanılmaz modern bir yapı. Sanat eseri gibi gözüküyor. Üf. Gerçekten şaşırdık. Ya Alp Bey, Malatya'dan geçiyorsunuz, ne Adıyaman'ı dediğinizi duyar gibiyim. Özellikle Malatyalılar diyordur. Gelecek hafta eğer bir aksilik olmazsa Malatya'yı yayınlayacağız. Sonraki haftada Elazığ ekranlara gelecek. Unutmayın, Alp Kırşan diye değil, Alp Yollarda diye aratırsanız kanalımızda yayınlanan tüm bölümlere ulaşma şansınız olur. Çok güzel içeriklerimiz var. Hatta bir arkadaş aradı, geçen gün Netflix'e mi çekiyorsunuz diye. Hayır, YouTube'a dedik. Gerçekten az önce benim şaşırdığım gibi o da şaşırdı. Bu kalite, bu anlatım, bu görsellik YouTube için fazla geldi sanırım. Şaşacak bir şey yok, işimizi yapıyoruz. Mesela Aksaray bölümünü bir izleyin, Mardin'i ve Bitlis'i. Hatta Kastamonu bölümünü izleyin, Rize'yi ve Artvin'i. Hangi bölümü izlerseniz izleyin, gerçekten iyi düşünülmüş, özveri ve emekle çekilmiş çok güzel videolarla karşılaşacaksınız. Biz Adıyaman'a doğru giderken siz de Alp Yollarda kanalını takip etmeyi unutmayın. Görsel bir şov olacak bu bölümde. Nemrut'a büyük konuşmak gibi olmasın ama iki elimiz karda da olsa çıkacağız. Hadi bakalım, Adıyaman başlıyor.
Adıyaman'dayız, Adıyaman Kalesi'ndeyiz. Hısn-ı Mansur, Emevi komutan buralarda hüküm sürdüğü için bu kaleye de onun adı verilmiş. Kale denilince aklınıza surlar, yüksek duvarlar gelebilir. Burada öyle bir şey kalmamış. Sadece şehrin ortasında yükselen bir tepe gibi burası. Biz gezi programıyız ama depremden etkilenen şehirlerde depremden bahsetmeden sadece tarihi ve doğal güzelliklere değinmek mümkün değil. Çünkü sokaklarında gezerken depremin etkilerini hissediyorsunuz. Biz hissediyoruz, siz de gelince hissedeceksiniz. Ama burada yaşayanlar hissetmekten öte yaşıyorlar bu durumu. Açıkçası Maraş depreminin sevimsiz etkilerini buradan görmek mümkün Adıyaman'da. Hala inşaat sesleri geliyor, hala yaralar kapatılmaya çalışılıyor. Biraz tabii bu anonsu atarken içimiz buruk. Elbette her şeyin eskisi gibi olması mümkün değil. Tabii ki de kaybettiğimiz canlar, yıkılan evler, binalar bunlar çok zor şeyler. Ama en azından geri kalanlar için daha sağlıklı yaşam alanları olabilir. Yeni konutlar herhalde zemini daha sağlam olduğu için daha dağlık mahallelerde inşa ediliyor. İndere gibi. Umarız herkes bir an önce konutlarına kavuşur. Depremden etkilenenler arasında tabii ki tarihi mekanlar da var. Adıyaman Ulu Camii gibi. Ulu Cami de Adıyaman'ın kıymetli tarihi eserlerinden biriyken şu anda yıkılmış durumda. Buraların yeniden inşası daha zor. Tescilli eserler olduğu için yıkıntılarda bulunan parçalar tek tek numaralandırılıyor. Yerleri tespit edilmeye çalışılıyor. Süreç uzuyor ama yetkililer tarihi mekanların da tamamının bir yıl içinde tamamlanacağını söylüyor. Umut ediyoruz ki tabii ki canlar geri gelmez ama en azından evler yerine geldikten sonra tarihi eserler de eski günlerine kavuşacak Adıyaman'daki Ulu Cami gibi. Hadi bakalım Adıyaman gezimiz başlasın. Mustafa abi! Abi neredeyiz biz? Adıyaman'dayız abi. Adıyaman'da neresindeyiz abi şu an? Adıyaman'ın Demirciler Çarşısı'ndayız. Demirciler Çarşısı. Çok Evet. güzel bir yer abi. Evet abi. Bu tempoyu tutturamazsak Tuttururuz abi. Niye hadi inşallah tutturamayalım? abi. Ben daha çok şey çekeceğim. Yoruldum abi. Adıyaman'ı gezerken Demirciler Çarşısı'na geliyorsunuz. Mecbursunuz gelmeye. Mustafa abi de görürsünüz. Diğer esnafları da görürsünüz. Aynı zamanda ihtiyacınız bir şeyler olursa da alabilirsiniz. Mustafa abi elinize sağlık. Çok zor zanaat. Allah razı olsun. Yapabildin mi? Birazcık idare eder miyim ben? Tabii. Hani işsiz güçsüz kalırsam sonucumuzu gelsem şurada. Buyurun, buyurun. Dükkanımız, gönlümüz size her zaman açık. Allah razı olsun. Mustafa abi kolay gelsin. Bol kazançlar, bol Allah- işler olsun sana Allah inşallah. canınıza sıhhat, afiyet versin. Şimdi biz buralara geldik de Hoş böyle geldiniz dışarıdan senin dükkanını görünce heybe galiba onlar değil mi? Heybe, çanta evet abi. Onları görüp de içeriği görünce böyle maşallah var buraların. Nedir abi Adıyaman'ın halısı mı meşhur? Şu mesela Adıyaman seccadesidir abi. Adıyaman Evet. seccadesi. Mihraplı dediğimiz. Adıyaman özgü abi. Şu da köz halısıdır abi. Bu niye böyle uzun uzun tüyleri var bunun? Biraz daha hani yerden yüksek olsun diye bizim burada mesela kalını severler işte minder falan indirmezler. Direkt bunun üzerine otururlar. Naylon değil komple el emeği göz nuru. Pamuk muydu? Pamuk üzeri yün. Pamuk, şu saçakları pamuktur abi. Ama geçişi de hep yündür abi. Ya ben böyle bir şey görmedim. Motifler çok güzel. Bak bunu da Evet. açsana bir. Tabii ki. Adıyaman. Bize gitti. Anam nereye gittin? Adam kaçtı. Kilim çıkartacağım abi. Ha kilim. Çok güzelmiş ama çok soğuk diye mi buralar hep böyle kalın kalın sık sık örülüyor bunlar böyle? Biraz tabii ki iklimden dolayı da abi. İklimden Aynen, dolayı. iklimin farkı var evet abi. Köyden mi alıyorsunuz bunları yoksa? Evet abi genelde buraya getiriyorlar abi. Ha. Kendileri getiriyorlar. Vay Adıyaman'ın köylerinde dokunan Adıyaman desenli halılar, Şu da kilimler. mesela bir rahrattır. İran. Ya bizde İran, her biliyorum. yöreninki var evet abi.
İran'a gidiyoruz şimdi. Hazır mısınız? Şöyle abi. Yüneyündür bu, kök boyasıdır. Çok güzel ya. Baksana. Sağlık halı bunlar. Müthiş, daha da geliyor. Bir de şey var bak, şunlardan var. Hani böyle... Şunlar da Ne sumak deniyor ipektir abi. buna? Buna ne diyor? O köz yanyası, Adıyaman köz yanyası. Adıyaman Bunun özgü. içine böyle ne koyuyorlardı? Sünger, pamuk, Sünger pamuk koyup Evet. böyle şöyle koltuk yapıyorlar bunlardan. Sırtlığı falan. sırtlık, evet sırt yastığı. Sırtlık yapıyorlar. Araba bunlardan. da kullanıyorlar oturmak için. Şu da bizim mesela doğuya ait Hakkari kilimidir. İsterseniz. Yani enteresan, benim bir halı kültürüm yok ama çok güzel ya. Yani keşke buraya, bu Anadolu turuna kamyonla falan çıkmak lazım. Şimdi kamyonet dedi, kamyonla çıkacaksın. Bunlardan toplayacaksın, buralardan götüreceksin evine %100. Getiriyor, dağlar var orada, dağları indiriyor şu anda bizim için. Geldi. İbrahim getir bakayım, ne o? Abi şu da antre için yolluk. Ha, yok, Bu da bak kök ne beyazdır kadar Adıyaman. güzel ya. Bunun eşi de var. Bir kanadı daha vardır abi. İbrahim bir şey Çift soracağım. kanat. Gel Tabii gel ya. ki. Ta eşi de varsa önemli değil. Buyurun abi. Buraya gelip bunları alıp yurt dışına götüren çok var mı? Eskiden vardı abi. Turistler geliyordu abi. Ama şu an gelen giden yok abi. Deprem binaları yıktığı gibi, insanları yıktığı gibi turizmi de yıkıyor. Turizm iller için etkiliyor, evet. iller için çok büyük bir gelir kaynağı ve şu anda bu gelir kaynağının da kesildiğini düşünün. Yani aileden birilerini kaybettik, binalar yıkıldı, evimizi kaybettik. Bir de bir gelir olacaktı, o da gitti. O yüzden de bence Adıyaman gibi depremden zarar görmüş illere, ilçelere mutlaka ama mutlaka gidilmeli. Alp abi lafını balla bölüyorum. Estağfurullah, Çok özür buyur dilerim. kardeşim. Yabancı turistten ziyade hani yerli turiste de ihtiyacımız var. Hani yani gelebilir yani. Aynen bize geçer, bizden bir başkasına, diğerinden diğerine döngü olur en azından. Aynen Evet. öyle. Ve gelip en azından alışveriş yapabilirsiniz, esnafa destek olabilirsiniz. Biz Aynen. elimizden geldiğince bunları size aktarabiliriz. Ama haliyle bir olmak lazım, bir olma vakti. Hiç de geç değil yani. Deprem çok uzun süre önce olmuş değil. Her gün olmuş gibi burada. İnsanlar o travmalarla yaşıyor. Aynen. Ama O işin psikoloji ucundan içerisindeyiz tutmak abi. istiyorsanız birlik zamanı ve en azından esnafa destek olabiliriz diye düşünüyorum. İbrahim, Abi ayağınıza sağlık. Çok yolunuz teşekkür ederim. bahtınız açık olsun kardeşim. Cümlemizin inşallah, sizlerin de. Allah razı olsun. Teşekkürler abi. Perre Antik Kenti'ndeyiz. Şimdi Nemrut Milli Parkı, Nemrut ve etrafındaki tarihi yerler bir milli parkı oluşturuyor. Adıyaman'a geldiğinizde, hadi ben bu milli parkı gezeyim dediğinizde ilk geleceğiniz yer Perre Antik Kenti ve burası da oranın mezarlığı. Peki Perre Antik Kenti sadece mezarlıktan mı ibaret? Değil. Ama şehir kalıntıları ya büyük oranda yok olmuş veya toprağın altında kalmış. Çok az bir kısmı bugüne ulaşabilmiş. Perre Antik Kenti Komagene Krallığı'nın 5 en önemli kentinden bir tanesi. En önemlisi tabii Samosata'ymış. Samosata Komagene Krallığı'nın başkentiymiş. Bugün Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeymiş başkent. Aynı yerde Samsat ilçesi var şu an. Burası da çok önemliymiş. Neden? Çünkü Kommagene Krallığı iki ezeli düşman Roma ile Persler arasında kalmış küçük bir devlet. Ama bir nevi tampon bölge olduğu için ticaretin de döndüğü bir yer. Askeri açıdan da çok önemli. Hem İpek Yolu üzerinde hem de Fırat Nehri'ne çok yakın. Bu yüzden
Perre Antik Kenti sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda ticari ve askeri bir merkezmiş o zamanlar. Antik eserlerde Perre'nin suyundan bahsediliyor. Perre'nin suyu çok kutsalmış. Hatta yakında bir köyde bir Roma çeşmesi var. Ona da gidip ziyaret edeceğiz. Perre'nin önemi İznik'te yapılan konsile davet edilmesinden de belli oluyor. 325 yılında Doğu Roma İmparatoru Konstantin'in çağrısıyla toplanan 1. İznik Konsili'ne Perre Piskopusu da davet edilmiş. Bu da Perre Antik Kenti'nin bölge için önemli bir dini merkez olduğunu gösteriyor. Perre Hierapolis, yani kutsal şehir. Çok kıymetli. O yüzden de herkes burada gömülmek için adeta böyle baktığınızda yarışmışlar gibi duruyor. Her bir kapının içi bir mezarlığa açılıyor ve içeride yan yana aile bireylerinin yatabileceği mezarlar var. İsterseniz hep beraber bir tanesini, örnek olan bir tanesini ziyaret edelim. Şimdi burası o dışarıdan gördüğümüz küçük deliğin içerisi. Bir odacık, burası bir aile mezarlığı. Burada muhtemelen ailenin anne ve babasının yatacağı yerler yapılmış. Çünkü 2 tane yan yana var. Bu tarafta bir tane, bu tarafta da bir tane var. Yani anlaşılan o ki anne, baba ve 2 çocuğunun olduğu bir mezarlık burası. Bunun üstü bazen lahitle kapanıyor, bazen de kapı kapanıyor. Ölüler her zaman kıymetli eşyalarıyla, sevdiği tabaklar, sevdiği kolyeler, sevdiği bilekliklerle falan gömülüyor. O dönemde bu abinin burada metal bir şey var. Kollarında bir halkalar var ve göğsünde bir ok var. Yani bu baba vurularak öldürülmüş sanki. Evet, az önce bahsettiğim Roma Çeşmesi burası. Ömerli köyündeyiz. Perre Antik Kenti aslında Ömerli'yi de kapsıyor. Burası da Ömerli köyünde bulunan Roma Çeşmesi. Yani kervanlar çoğu zaman buraya sadece bu su için geliyorlarmış o dönemde. Ve bu tünelden girildiğinde yaklaşık 30 metre sonra gene böyle bir kemerli yapı bulunmuş. Kazılar hala Ömerli köyünde devam ediyor. Çok kıymetli. İşte bahsedilen o özel su bu su. Bu su kaynak suyu. Romalılar böyle bunu meydana çıkarmış ve insanların kullanımını açmışlar tam 2000 yıl önce. Bakalım kervanların yolunu değiştirerek bu güzel suyu içmek için buralara gelmesini sağlayan bu suyun tadı nasılmış? Bir kere sıcakmış. Su işte. Ben de içmiş bulundum artık bu sudan. Kirli miymiş? Hadi ya. Neyse içtik artık.
Karakuş tümülüsü. Arkamda gördüğünüz sütunun üstünde bir kartal var. Buradaki yerel halk kendisine karakuş dediği için karakuş tümülüsü denmiş buraya. Burası Komagene hanedanına ait bir anıt mezar ve büyük ihtimalle Kral Mitridat'ın eşi İsiyas için yaptırılmış. Yani burası bir kraliçe mezarı. Turistler bazında inanılmaz kalabalık oluyor yazın burası ama biz kış mevsiminde ziyaret ettiğimiz için arkamda görüyorsunuzdur belki sis de var. Ara ara yağmurdan boşluk bulup bu anonsu sizlerle paylaşabiliyorum. Mitridat ve Antiyakos. Bu iki kralın ismini aklınızda tutun. Çünkü Nemrut Milli Parkı sınırları içinde gezeceğimiz birçok yerde bu isimleri tekrar duyacaksınız. Burası daha önceden bir kaleymiş. Fakat Romalılar gelip burayı aldığında mezarlığı da talan etmişler. Ardından da bu kale için kullanılan sur taşlarını da alıp Cendere Köprüsü'nün yapımında kullanmışlar. Birazdan da Cendere Köprüsü'ne gidip göstereceğim ama öncesinde biraz Karakuş tümülüsünü görelim. Şimdi bu tümülüste normalde 6 tane sütun var. Fakat bunlar depremler ve hava koşullarından dolayı ikisi yıkılmış, yok olmuş, 4'ü ayakta kalmış. Diğerine doğru gidiyoruz. Karakuş tümülüsü yaklaşık 110 metre çapında ve 30 metre yüksekliğinde bir anıt mezar. Burada görebileceğiniz ikinci sütunun üstünde bir tablet var. Bu tablette bir kadın ve bir erkek var. Kral Mitridat, Komagene kralı Mitridat ve kız kardeşinin aslında bir kabartması var burada. Yani bu tümülüsün yapılmasını emreden kişilerin tabletin üstünde kabartması var. Tümülüs, yani bu gördüğünüz tepenin, bu taş tepenin hepsini insanlar zamanında elle yapmışlar. Binlerce ton taş ve toprak üst üste konmuş. Antik dünyada bu ölçekte anıt mezarlar nadir görülür ve Kommagene bu geleneği daha sonra daha da büyütecek ve Nemrut'u yapacak. Orayı da göstereceğiz umarım. Burası Komagene hanedanının kadınlarına adanmış bir yer. Komagene krallığının gücünü, soyunu ve iddiasını gösteren bir anıt da diyebiliriz. Dünya üzerinde nadir görünen bir mezarlık aslında bu tümülüs. Karakuş tümülüsünde bu da aslan figürü. Sütunları yok olmuş. Herhalde bu da en tepedeydi. 5 metre sütunlar var. Ardına da 2,5 metrelik heykeller var. Burası yelesi aslında zamanla yıpranmış. Burnu ve ağzı da bu taraf. Çok güzel, çok büyük. Cendere Deresi, Cendere Köprüsü ve Cendere Kanyonu, muhteşem bir kanyon var içeride. Roma İmparatorluğu'nun en yüksek kemerli ikinci köprüsü Cendere Köprüsü. Bu köprüyü tam 1800 yıl önce Roma İmparatoru Septimus Severus yaptırmış.
halen ayakta olan ve yakın zamana kadar kullanılan dünyanın en eski köprülerinden biri. Şimdi ne demiştik Karakuş Tümülüsü'nde? Burası eskiden bir kaleydi ve imparator oradan aldığı taşlarla bu köprüyü yaptırdı dedik. 10 ton ağırlığında tek bir taşın ağırlığı bu köprüde. 120 metre uzunluğu var, 7 metrede genişliği var. Çok da enteresan bir hikayesi var. İsterseniz hep beraber yukarı çıkalım, o hikayeyi sizinle orada paylaşayım. Septimus Severus, Roma İmparatoru bu köprünün yapılmasını istemişti ve biraz da hikaye katmış açıkçası. Uzaktaki iki sütun kendini ve eşini temsil ediyor. Yakındaki iki sütun da iki erkek oğlunu, Karakalla ve Geta'yı temsil ediyor. Fakat gel gör ki Karakalla ve Geta günün birinde kavga ediyorlar ve Karakalla Geta'yı öldürtüyor. Sonra da senatoya diyor ki Geta lanetli biriydi diyor. Bildiğiniz gibi değildi diyor. O yüzden de kentte ne kadar heykeli, ona ait ne varsa yakın yıkın diyor. İşte normalde Geta'nın sütununun olduğu yer burası ama Karakalla'nın emriyle bu sütun da yıkılmış. Yani 4 sütunla başlayan köprü macerası iç karışıklıktan dolayı 3 sütuna düşmüş. Bu Karakalla var ya. Adıyaman'ın çiğ köftesi meşhur. Şu anda geldik buraya ve çiğ köfteyi deneyeceğiz. Sağ ol Aziz Usta. Adıyaman'ın çiğ köftesi tescili bulgurlu olarak almışlar. Urfa'nın çiğ köftesi etli olarak tescilini almışlar. Ve şu anda önümde duran da et yok. Adıyaman çiğ köftesi bu. Biraz acılı olduğunu söylediler. Ben de çekime girmeden önce bilerek tatmadım ki size tam anlamıyla hissettiklerimi aktarmak için. Buraya lavaşı geldi, turşusu geldi, acı biberi geldi, limonu geldi ama hani böyle lavaşa falan koymayalım da bir kendini bir tadalım diye. Şu güzelliğe baksana. Burada herkes çiğ köfte tercih ediyor yemek için. Burada hani böyle hamburgerciler falan olur, kafeler olur ya. Burada her yerde çiğ köfteciler var ve herkes sürekli çiğ köfte yiyebiliyor. Çok güzel. Adıyaman çiğ köftesi. Çok güzel ve çok hafif. Az acısı var ama az. Gizli bir acısı var. Böyle güzel. Biraz da limon sıkalım. Tabii tercih meselesi limonda yani. Biraz da limonlusundan bakalım. Harika. Limonlusu da güzeldi. Limonlusu da güzeldi. Bir de lavaşa koyalım bakalım nasıl olacak. Çünkü burada herkes onu lavaşa alıp gidiyor. Şöyle. Şaşardım zaten. Üf. Üf. Allah. Olaya gel. Ayıptır söylenmesi. Çok da acıktım. Şöyle azıcık da turşu mu atsak? İçine maydanoz falan da var. Onlardan da katalım. Oo, bomba oldu bu. Bir parça daha turşu atalım. Evet. Adıyaman çiğ köftesini Adıyaman'da yiyoruz.
Çok güzelmiş. Arsemya Antik Kenti'ndeyiz. Burası yazlık başkent. Kimin? Komagene Krallığı'nın yazlık başkenti burası. Komagene Krallığı Kahramanmaraş, Adıyaman, Antep ve Urfa ve çevrelerinde yerleşmiş Komagene Krallığı. Çok kısa süreli bir hayatı olmuş bu krallığın. Yaklaşık 100 yıllık bir hayatı olmasına rağmen bu bölgeye inanılmaz eserler bırakmış. Şimdi o eserlerden bir tanesini görmek için yukarı tırmanıyoruz. Buyurun. Arsemya adı Komagene Hanedanı'nın atası kabul edilen Arsames'ten geliyor. Yani Arsemya, Arsames'in şehri demek. Komagene kralları soylarını o dönemin büyük Pers devletini yöneten Ahameniş Hanedanı'na dayandırıyor. Yani biz sıradan bir yerel bey değiliz demek istiyorlar. Komagene'yi güçlü bir krallık haline getiren kişi Kral Mitridat. Ama ülkeyi zirveye çıkaran, burası dahil günümüze kalan birçok eseri hayata geçiren kişi ise Mitridat'ın oğlu Kral Antiyakos. Antiyakos'un annesi bir Helen prenses. Babası zaten Pers hanedanından. Yakın coğrafya için bu iki ülke neredeyse her şey demek. Dolayısıyla bu durum Antiyakos'u sıradan bir kraldan daha önemli hale getiriyor. Hatta kendisini tanrılarla eşit düzeyde görüyor. Birazdan bir stel, bir kabartma göreceğiz. Onu anlamak için bunları bilmek şart. Bu da Antiyakos'un babası Mitridat'ın bir heykeli. Şimdi daha yukarı çıkalım. Hem kabartma hem de meşhur yazıtı görelim. Arsemya Antik Kenti'nde Anadolu'nun en uzun Grekçe yazıtını görebiliyoruz. Bu 256 satır yazıt. Ne anlatıyor bu yazıt? Aslına bakarsanız Kral Antiyakos'u anlatıyor. Kral Antiyakos kim? Nereden geldi? Soyu kimlere dayanıyor? Bunlar var bu yazıtta. Zaten yazıtı da Antiyakos'un kendisi yazdırmış. Ama yazıtın en ilgi çekici kısmı ne biliyor musunuz? Antiyakos'un ölümünden sonrasına dair talimatları. Yani ben öldükten sonra şu tarihlerde tören yapın, rahipler şöyle yapsın, şu kurbanlar kesilsin diye talimatlar vermiş Antiyakos bu yazıtta. Kısacası Antiyakos, adım unutulmasın, bu törenler sonsuza kadar devam etsin demiş. Çok ilginç bir yazıt. Anadolu'nun en uzun yazıtı, Grekçe yazıtı burada bulunuyor. Yetti mi? Yetmedi. Yukarı doğru kalkıyoruz. Yukarıda da Zeus'un oğlu Herakles, çıplak olan Herakles, o dönem tanrılar çıplak olarak figüre edilirmiş, sembolize edilirmiş tanrılar. Burada da öyle. Çıplak olan Herakles, yani Herkül ve karşısındaki de Antiyakos'un kendisi. Herakles'le Antiyakos el sıkışıyor.
Antik dünyada el sıkışmak sadece selamlaşmak değil, eşitiz demek. Yani Antiochos, ben sadece kral değilim, tanrılarla aynı seviyedeyim diyor bu kabartmayla. Baştan beri söylüyoruz, Komagene küçük bir krallık, çok küçük bir coğrafyada, çok kısa yaşamış bir krallık. Ama bu küçük krallığın kralı Antiochos'un iddiası da hayali de çok büyük. Arsemia antik kentindeyiz. Kral Antiochos'un yazlık sarayı burası. Bütün ülkeyi yazın buradan yönetiyormuş. Buraya geliyormuş ve buradan yönetiyormuş. Şu anda buralar böyle biraz tabii ki de doğal nedenlerle yıkılmış olabilir ama buralardan bu saray kalıntıları arasından çok sayıda eser çıkarılmış ve müzelere gönderilmiş. Çok mistik bir havası var. Sanki büyülü bir yerdeyiz. Gerçekten etkileyici bir yer Arsemia. Arsemia antik kentinin manzarası mükemmel ama bu manzaranın içinde yer alan Kahta Kalesi de çok güzel. Arkamda gördüğünüz kale Kahta Kalesi. Yeni Kale de deniyor. Cumhuriyet dönemine kadar Kahta ilçesinin merkezi burasıymış. O yüzden buraya yani kale ve çevresine eski Kahta da deniliyor. Cumhuriyetle birlikte Kahta'nın merkezi yaklaşık 25 kilometre güneydeki bugünkü yerine taşınmış. Kale de yakın zamanda restore edilerek kullanıma açılmış. Konumu itibarıyla çok yukarıda ve vadiye tamamen hakim bir kale. Yani burayı elinde tutan bu bölgeyi, bu çevreyi kontrol etmiş zamanında. 2200 yıllık bir kale, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kale. Komagene'de, Roma'da, Memlüklülerde, Osmanlı'da bu kaleyi kullanmış. Birçok medeniyet gelip geçtiği için herkes kendine göre eklemeler, çıkarmalar yapmış. Ama merak içindeyiz. Hadi içeri gidelim. Burası gerçekten gördüğümüz en güzel kalelerden biri olabilir. İçeride kuşatmalara direnmek için yapılmış su sarnıçları var. Kaya içine oyulmuş su depoları var. Kahta Deresi'ne iniş yolları var. Yani olası bir kuşatma sırasında suya ulaşabilmek veya daha uzun süre direnebilmek için bütün önlemler alınmış diyelim. Zaten burayı normal yoldan almak zor. Ancak kuşatıp teslim olmalarını bekleyeceksin. İçeride çok fazla bölme var. Odalar, geçişler, depolar ve bunların çoğu hala ayakta. Bu da kalenin sadece bir kale olmadığını, aynı zamanda bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor. Manzarası da bizim şansımıza çok şahane.
Yapısıyla, manzarasıyla sadece bir kale değil, adeta bir sanat eseri gibi. Bazı dönemlerde burası sergi amaçlı da kullanılıyor. Bence bu tür etkinlikler için çok güzel bir yer. Gerçekten özel bir yer. Kahta Kalesi. Kahta Kalesi'nin zindanı burası. Ziyaret etmek ister misiniz? Buyurun. Yeni Kale'nin, Kahta Kalesi'nin zindanı. Yani yukarısı yüksek, ferah ama kim bilir içerisinde ne hikayeler yaşandı. Cam var ama orada daha önceden takılı olan demirleri de belli oluyor. Çok esrarengiz, fazlasıyla. Kalede seyir terası var. Aşağıda Kahta Deresi akıyor. Muhteşem bir görüntü var aşağıda. Tabi burada durmak da biraz cesaret ister. Yaklaşık 450 metre yukarıdayız şu anda. Aşağımız cam, böyle fena seyir terası. Komagene Krallığı'nın yazlık başkenti de tam karşımızda. Demin oradan burayı göstermiştim. Şimdi de buradan orayı gösterdim. Ama harika bir yer. Evet, Nemrut Dağı'na, Komagene Krallığı'nın zirvesine, hikayenin bittiği yere geldik. Tabii karlı her yer. Bakalım çıkabilecek miyiz? Bayağı da yürüme yolu var. Nemrut Dağı'nın iki tarafı. Bir taraf Adıyaman'a, bir taraf Malatya'ya bakıyor. Malatya'dan da Nemrut Dağı'na çıkabiliyorsunuz. Adıyaman'dan da. Adıyaman'dan biraz daha zor. Gördüğünüz üzere kış vakti yani böyle güzellikler kolay elde edilmiyor. Biz gene de çıkmayı deniyoruz ama Malatyalı arkadaşımız diyor ki bize Malatya'dan arabayla o heykellere kadar çıkabiliyorsun diyor. Evet, Malatya'dan o efsanevi heykellere ulaşmak yürüyüş yolu açısından gerçekten daha kolay. Ama Nemrut'un hikayesi sadece bu dağ değil ki. Arsemiya'yı da, Karakuş Tümülüsü'nü de görmeniz lazım burayı anlayabilmek için. Ama gerçekten Adıyaman tarafından çıkması zor. İnsanlar yazın bile burada çok üşüdüğünü söylüyor. Biz kışın çıkıyoruz. Bak yolu görüyor musun? Ben göremiyorum. Çıkıyoruz. Sağ olsun karayolcuları bir de mont verdiler. O yetmez size. Buralar çok daha soğuk dediler. Şimdi bu montla dağın zirvesine çıkıyorum. Hani düşersek falan görünürüz de yani. Bir detay vereyim mi size? Ayak izi yok. Yani kimse çıkmamış yakın tarihte. Biz çıkıyoruz, yukarısı da sisli. Sizlere ne göstereceğimi benim aklım ermiyor. Ama göstereceğim. Biz Nemrut'a doğru çıkarken aslında bir kralın da zihnine doğru yürüyoruz. Ne göreceğiz zirvede? Bir tümülüs göreceğiz. Bu tümülüsü henüz hayattayken Kral Antiyakos kendisi için inşa ettirmiş. Mezarı bulunamamış
ama oralarda olduğu düşünülüyor. Şimdi ne yapmış Antiochos? Mezarının çevresine 2 teras yapmış. Biri doğuya bakıyor terasların, biri batıya. Birinden gün doğumunu, diğerinden de gün batımını izleyebiliyorsunuz ve her iki terasada oturur vaziyette heykeller yaptırmış. Tanrıların heykelleri ama aralarında kendisi de var. Hani tanrılarla eşdeğer olarak görüyor ya kendisini. Kendi heykelini de aralarına koydurtmuş. Ama o heykellerin hepsinin kafaları aşağıya düşmüş. İşte depremle veya başka sebeplerle. Bir kısmı zarar görmüş ama büyük oranda sağlamlar. Yani heykellerin kafaları aşağıda, vücutları ise oturur vaziyette yukarıda. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bir yer burası. Kimsecikler yok. Kurtlar ulumaya başladı. Çok güzel oluyorlar. Bir tane de değil. Bir sürü, her an karşımıza kurt çıkabilir. O yüzden kulakları açtık ki duyalım diye. Her an şuradan çıkabilir. Ben size ne demiştim en başta? Adıyaman bölümünün başında size çok farklı bir Nemrut göstereceğim. Çok heyecanlıyım demiştim. Kartpostallarda görebileceğiniz bir Nemrut. Kurtlar oluyor, kimse yok, ayak izleri yok, bizden başka kimse yok. İşte Nemrut ve o güzel heykeller. Batı terasındayız. Bu Kral Antiochos ve yanında Komagene'nin şans tanrıçası Tayçe var. Nemrut'taki tek kadın heykel o zaten. Gün batımını göstermek istedik size ama gösteremedik. Ama yine de karlar altında dünyanın belki de en bilinen heykellerini gösteriyoruz size. Çok başka bir duygu gerçekten. Dağın başında 2100 metre yükseklikte devasa heykeller. Belki Antiochos böylesini hayal etmemişti ama yine bir şekilde istediği oldu ve ismi tanrılarla birlikte anılıyor burada. Çok rüzgar ve sis var. Bir de doğu tarafına geçelim. Belki orada sis ve rüzgar daha azdır. En azından tümülüs ve heykelleri daha güzel gösterebiliriz diye düşünüyorum. Vay 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 düşüyorduk. Vay 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 vay. O hep belgesellerde gördüğümüz şey. O heykeller burada. Bak kafalar önde. Kartal, Kral Antiochos, Komagene tanrıçası Tayçe, ortadaki Zeus, yanındaki Apollo, onun yanındaki de Herkül. Vücutlar yukarıda, kafalar düşmüş. Aslan var, kartal var, gözlerine inanamıyor insan. Muhteşem. Ya bence bu mevsimde de muhteşem de.
Şimdi muhteşem bir yerdeyim. Baştan beri susmadığım Nemrut'tayım. Nemrut'ta normalde Ocak ayından sonra çıkışlar yasaklanıyor. Biz son dakikasına denk geldik. Tahmin ediyorum biz indikten sonra tamamen kapatılacaktır diye düşünüyorum. 2000 yıllık bir tümülüs var burada. Yani burası bir mezarlık. Bu mezarlığın doğu tarafındayız şu anda. Buradan görünmüyor sisten dolayı ama şu oturan heykellerin arkasında yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir tümülüs var. İçinde Komagene kralı Antiochos'un mezarının olduğu düşünülüyor. Ama mezar odası bugüne kadar bulunamamış. Antiochos ölmeden önce yaptırmış burayı. Amacı ölümünden sonra tanrılarla birlikte anılmakmış. O yüzden burada kendisini Zeus'la, Apollon'la, Herakles'le aynı sıraya koymuş. Kral Antiochos bu beyefendi. Bu heykeller yaklaşık 8-9 metre yüksekliğinde. Gövdeleri yukarıda, kafaları tabii ki de doğal şartlarla aşağıya düşmüş. Depremler vesaire hava koşullarından dolayı. Yani muhteşem bir yerdeyim. Aslında ben buraya gün batımı için geldim. Türkiye'nin en güzel gün doğumu ve en güzel gün batımı Nemrut Dağı'nda. Sizlere bunu göstermek için geldim. Ama hava koşulları her zaman olduğunuz yerde güzel olmayabiliyor. Ama bana sorarsanız bu hava koşulları da iyi. Ekrandan nasıl duruyor? Siz de beğendiniz mi? Muhteşem değil mi? Sadece Nemrut için bile Adıyaman'a gelinir. Bu lafımı unutmayın. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Aa, bir tane de burada var. Bu ne lan? Abi gitmemiz lazım. Geldiler. 2 tane bak. Biz tilkilerden ve onları takip edebileceğini düşündüğümüz kurtlardan kaçarken siz de Alp Yollar'da kanalına abone olmayı unutmayın. Adıyaman'dan bu kadar. Komagene Krallığı'nın izlerini taşıyan bu güzel şehre Komagene'nin zirvesinden Nemrut'tan veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Burada yok. Alt katta olabilir. Buyurun.